Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir börek tarifim var. Hazır yufkayla süt banyolu börek yaptım. Hem yapımı çok basit ve gerçekten de su böreği tadında çok lezzetli oluyor. Eminim deneyenler çok beğenecek ve her zaman yapacağınız yıldız tarifiniz olacaktır. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Ben toplamda 4 tane yufka kullanacağım. Önce 2 tane yufkayı düz mantıkla nasıl kestiğimi, hazırladığımı hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. 2 tane yufkayı üst üste koydum. Bu şekilde iz veriyorum ki düzgün kesmek için. İsterseniz 4 yufkayı da bu şekilde üst üste koyarak doğru kesim yapabilirsiniz. Ben toplamda 4 tane yufka kullanacağım ama ikisini bu şekilde gösterdim. İlk defa yapanlar bu şekilde ikili kesebilir. Hemen ortadan ikiye kesiyorum. Sadece bir dakikanın içerisinde görmüş olduğunuz gibi yufkaları hazırladım. Eğer ben burada sigara böreği yapacak olsaydım bir kat daha keserdim daha küçük olması için. Ama bu börekte daha fazla küçük olmasına gerek yoktur. Gerçekten de çok basit bir yöntemle hemen şipşak bu şekilde yufkalarınızı kesebilirsiniz. Ortalama 150-200 gram ben çeçil peynir kullanacağım. İstediğiniz peynir çeşidini tabii ki de kullanabilirsiniz. Bu şekilde yufkanın bir katmanına sadece ayçiçek yağı sürdüm. Eğer evinizde varsa veya daha fazla seviyorsanız tabii ki de tereyağı kullanırsanız daha da lezzetli olacaktır. Üstüne bir yufka aldım ve yağladıktan sonra çiçil peyniri koydum ve hemen kenarlarını kıvırarak sarıyorum. Lütfen sararken çok fazla sık olmasın çünkü pişme esnasında birazcık basınçla şişecektir. O yüzden de patlama olmaması için kesinlikle çok fazla sıkı sarmayalım, çok da gevşek olmasın. İkinci yufkayı koyarken biraz sonra bir yöntem göstereceğim. O şekilde koyarsanız çok çok daha iyi olacaktır. Belki uçları tam olarak birleşmeyebilir üst üste koyduğunuz zaman veya böyle kenarlardan birazcık boşluk kalabilir. Hiç önemli değil. Devam edebilirsiniz. Evet, üstündeki yufkayı bu şekilde koyarsanız daha da kolay olacaktır. Daha pratik bir şekilde yapacaksınız. Sadece 3-4 dakikanın içerisinde görmüş olduğunuz gibi yufkaların tamamını sardım ve hazırladım. Şimdi hemen süt banyosunu yaptırıyorum.
Bir kaseye bir miktar süt aldıktan sonra sarmış olduğum yufkaları koydum ve bu yüzeyi toplam 5 dakika boyunca bekleyecek. Ardından da ters çevireceğim biraz sonra. Bu bekleme yaparken ben de hemen diğer 2 tane yufkayı da hızlı bir şekilde hazırlıyorum. Bu işlem sayesinde gerçekten de börekler çok lezzetli olacak. Yumuşacık ve su böreği tadında olacaktır. Sizlere garantisini veriyorum. Ben peynirin yanında maydanoz kullanmadım. İsterseniz maydanozsuz da tabii ki de yapabilirsiniz. Börekler 10 dakika boyunca sütün içerisinde bekledi. 5 dakika alt kısmı, daha sonra çevirdim. Diğer alt kısmı da toplamda 5 dakika bekledi. Şimdi hemen tepsiye diziyorum. Nasıl çevirdiğimi biraz sonra detaylı bir şekilde göstereceğim. Tepsiye dizerken de kontrollü oluyorum. Eğer çok fazla süt varsa sıkmanıza gerek yok. O zaten akacaktır. Sütün akmasını bekliyorum. Ardından da hemen şipşak tepsiye diziyorum. İki yufkayı, ilk yapmış olduğum iki yufkayı tepsiye dizdikten sonra diğer iki yufkayı da hemen görmüş olduğunuz gibi süt banyosu yaptırıyorum. Üstüne bir miktar hemen süt ilavesi yaptım. Yani bir yüzeyi 5 dakika bekleyecek, sonra ters çevireceğim. O yüzeyi de 5 dakika boyunca dinlenecek, ardından tepsiye dizip fırına verebilirsiniz. Eğer isterseniz bu işlemi sadece su veya yarısı su, yarısı sütle de yapabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi altı sadece 5 dakika boyunca sütün içerisinde bekledi. Ardından da ters çevirdim. Bu yüzeyi de toplamda 5 dakika boyunca dinlendi. Ardından hemen tepsiye diziyorum. Fazla sütü varsa akmasını bekliyorum. Ardından hemen tepsilere dizebilirsiniz. Toplamda 4 yufka için 1,5 bardak süt kullanmış oldum. Yumurta sarılarını sürüyorum. Şu anda 200 derecede fırın ısınıyor. 200 derecelik fırın ayarında toplamda 35 dakikanın içerisinde pişecektir. Ve aradan toplamda 35 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi börekler böyle nar gibi kızardı. Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık oldu. Biraz sonra sizlere göstereceğim. Gerçekten de çok lezzetli ve yapımı çok basit. Eminim denediğiniz zaman yıldız tarifiniz olacaktır ve her zaman yapacağınız bir börek tarifi olacaktır. Güvenle, hiç düşünmeden bu yöntemi deneyebilirsiniz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, aynen su böreği gibi. Gerçekten de çok lezzetli ve inanılmaz derecede kolay bir börek. Denediğiniz zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Sizlere bunun garantisini veriyorum.
Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu börek tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.